olacaktır. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda kapalı çarşı tarafındaki fiyatlamalar dikkat çekiyor. Kapalı çarşı fiyatlamalarıyla birlikte bizler Fed'in faiz politikalarını sizlerle birlikte izledik. Tabii ki dolar tarafı da burada Fed'den arkadaşlar faiz artışlarından önemli bir şekilde etkileniyor ve burada gene bir formasyon oluşturan dolar Türk lirasını sizlerle birlikte izliyoruz. Seçimlerin özellikle yaklaştığı bu dönem içerisinde bizler önceki videolarımızda dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar yükselişe izin vereceğini söylemiştim. Ve dediğim gibi 19 lira 50 kuruş seviyesine gelindiğinde Merkez Bankası burada tekrardan bir müdahil konumuna geçmiş durumda. Hatta öyle bir band oluştu ki burada bir baraj oluştu ki dolar özellikle almak isteyenler, banka üzerinden dolar almak isteyenlerle arkadaşlar serbest piyasada dolar alıp satmak isteyenler arasındaki makas %5, %6 civarlarına kadar ulaşmış durumda. Sizler dolar almak istediğinizde banka üzerinde 21 liraları bulan fiyatlar civarından dolar alırken dolar satmaya çalıştığınızda da 19 lira 50 kuruş, 19 lira 40 kuruş civarlarından dolar satabiliyorsunuz banka üzerinde. Bu durumun olası yan etkilerinden sizlere bahsetmiştim. Buradaki olası yan etkiler serbest piyasada dolarını bozdurmak isteyenlerin bankalar üzerindeki dolarını fiziki olarak çekmek istemesine sebebiyet verir demiştik ve bu da bu duruma sebebiyet vermesi gene bankalar üzerinden dolarını fiziki olarak almak isteyenler serbest piyasa tarafında 20 lira ve üzerlerinde dolarını bozdurabiliyorlar arkadaşlar. Ama tekrardan dolara bu işi dönüştürmek isterseniz maalesef ki sattığınız fiyatlardan dolar alma imkanınız da maalesef bulunmuyor. O yüzden dolar kuru ve altın kuru tarafına baktığınız zaman doların ve altının kaç lira olduğu bizlerin grafik üzerinde gördüğümüz ve serbest piyasada gördüğümüz fiyatlardan maalesef ki çok farklı bir şekilde oluşuyor. Bu gene enflasyon üzerinde de arkadaşlar baktığınız zaman TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bizlerin markette, manavda, pazarda özellikle baktığımız fiyatlar arasındaki oradaki ikili fiyatı da hep birlikte görüyoruz. Maalesef ki piyasalar TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranında zam artışına pek sıcak bakmıyor ve TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranının çok çok üzerinde piyasa zam fiyatlamasını maalesef ki yapıyor. Bunu aldığımız et, yumurta olsun, soğan fiyatları olsun biliyorsunuz, kuru bakliyat fiyatları olsun, içecek fiyatları olsun hepimiz marketlerdeki fiyatlardan maalesef ki yaşıyoruz. Emekli tarafına geldiğimiz zaman emeklilere özellikle arkadaşlar bu kadar farklı yöntemler, EYT'lilere farklı yöntemler, 5000 prim gününden biliyorsunuz 5900 prim gününe kadar çıkartılmış bir süreç. Ayrıca aşağıdaki emekli aylıklarının yukarı doğru 7500 TL civarlarına doğru tamamlanması, 7500 üstüne zam artışı olmaması bu da gene emeklilerin maalesef ki mağdur edilmesine sebebiyet vermiş durumda. Tabii ki gönül ister ki aşağıdaki fiyatların asgari ücret altında kalmaması, asgari ücret civarına çekilmesi. Fakat bu böyle bir durum yapılırken de üstlerden emekli maaşı alanların da mağdur edilmemesi önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi emeklilikte bin bir çeşit hesaplama yöntemi var. Emekli aylıkları bağlanırken de gene bin bir çeşitli arkadaşlar bu emekli maaşları hesaplanıp bir aylık bağlanıyor. Veya gün ve yaş şartı var. Ben adaletsizlik olmaması bakımından aslında o kadar basit bir yöntemi var ki bunu 9000 gün şeklinde yaparsınız. 9000 gün prim ödeyen arkadaşlar emekli olabilir. Yaş şartını kaldırırsınız. Diyeceksiniz ki çok genç yaşlarda insanlar emekli oluyor. Fakat baktığınız zaman 3600-3700 günden de insanlar emekli oluyor. 9000 gün prim ödemiş bir insanla şimdi 3600 gün bu devlete prim katkısında bulunmuş biri arasındaki maalesef ki fark da aynı değil. Takdir edeceğiniz gibi 9000 gün prim ödeyen insan daha fazla sisteme katkıda bulunmuş. Bunu 9000 gün şekline çıkartırlarsa hem hesabı daha kolay olacaktır hem de herkes eşit şartlarda emekli olabilecektir. Yani 9000 gününü bir insan 48-49 yaşında doldurabiliyorsa neden emekli olmasın? Hayatı boyunca hiç durmadan, tatil yapmadan çalışmış bir insan bunu hak etmiyor mu diye şeklinde de sorabiliriz. Öbür yandan baktığınız zaman 3600 günü tamamlamış insan da maalesef ki o da emekli olabiliyor. Belli bir yaş yüksekliği aralığında. Baktığımız zaman bu da bir adaletsiz yöntem diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Yani benim nacizane düşüncem 9000 gün primi kim tamamladı? Emekli olsun. Yaşa, şarta, şurta bakılmasın. Yüksek ödüyorsa ona göre primi hesaplansın. Aşağıdan ödeniyorsa da ona göre primi
hesaplansın ki herkes ne alacağını ne edeceğini düzgün bir şekilde hesaplayabilsin. Bu işte bu kadar basit diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bilmiyorum sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Video içerisine sizler de yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum. Asgari ücret tarafına geldiğimiz zaman asgari ücretin enflasyonu arttırdığına doğru düşünceler piyasalarda mevcut. Şimdi asgari ücret yüksek olursa enflasyon artar şeklinde düşünceler var. Fakat bu böyle değil sevgili dostlarım. Asgari ücretin arttırılması gerçekten önemli. Çünkü asgari ücret arttıkça insanların refah seviyesi de yukarı yönlü artar ve gelir dağılımı eşit bir şekilde alt tabaka kısmına da yayılabilir. Yani düşük ücret alanlarında fiyatları ona göre yukarı yönlü artacağından o tarafın alım gücü de artar. Şimdi o tarafın alım gücü artarken insanlar diyor ki bu da enflasyonu yukarı yönlü körükler. Bakın arkadaşlar böyle bir durum olmaz. Bu durumun olabilmesi için ülkede yüksek miktarlarda para basılması gerekli. Yani enflasyon artışı bir ülkenin para basmasından kaynaklı olarak maalesef ki piyasaları yukarı yönlü götürüyor. Enflasyonu yukarı yönlü körüklüyor. Eğer ki üretiminiz az ise, bakın üretiminiz az ve piyasaya da bol miktarda para basıp sürüyorsanız bunu bir şekilde yansıması talebin fazlalaşması anlamında olacağından dolayı sizin üretiminizde az olduğu için enflasyonist bir baskı olarak kendini gösteriyor. Yoksa asgari ücrete sizler enflasyonu yükseltmeden, para basmadan asgari ücret tarafını yukarı yönlü yükselttiğiniz zaman bilin ki piyasada enflasyon olmaz. Bu da 2 kere 2 4 eder. Bazıları emekli maaşlarının yukarı çekilmesiyle, asgari ücretin yukarı çekilmesiyle birlikte piyasada enflasyonun hortladığını düşünüyor. Böyle bir algı var. Ben bunu görebiliyorum. Fakat böyle bir algı çok yanlış bir algı. Para basmadığınız sürece, bakın para basmadığınız sürece piyasadaki dengeli miktarda dolaşan para hiçbir zaman enflasyona sebebiyet vermeyecektir sevgili dostlarım. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Dolar Türk lirasında dediğimiz gibi 19 lira 50 kuruş gerçekten önemlidir. 19.50'yi takip edeceğiz. Seçim öncesi hükümet dolar kurunun 19 lira 50 kuruş üzerine şu an itibariyle çıkmasına izin vermiyor gibi gözüküyor. Fakat bu durum dolar Türk lirasının 19 lira 50 kuruş civarlarında kalacağı anlamını taşır. Ben zannetmiyorum. İlerleyen günler içerisinde gene dolar kurunda bizler 20 lira 55 kuruş seviyesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Belki de bu seçimden önce arkadaşlar 20 lira 55 kuruş civarına doğru bu dolardaki hareketliliği izleyebiliriz. 20 lira 55 kuruş önemli bir seviye olacak. Gene aynı 19 lira 50 kuruşta olduğu gibi dolar Türk lirasında da 20 lira 55 kuruş önemli bir seviye olacak. Burada gene Merkez Bankası müdahale olabilir. Fakat burayı müdahaleni kaybedebilir, buradaki kontrolünü kaybedebilir ise Merkez Bankası dolar kurunda o zaman 21 lira 76 kuruş ve 23 TL'lere doğru da dolar kurunda yukarı yönlü bu hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte de arkadaşlar önemli oluşumlar mevcut. Gümüşte sizlerle birlikte takip ettiğimiz formasyonlarımız gene mevcut. 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman gümüşün 25 dolar 30 sent civarlarında olduğunu görüyoruz. Burada da bir kar satışıyla karşılaşmış bir gümüş tarafı mevcut ve şu şekilde baktığınız zaman bunun bir kulp fiyatlamasına dönüşme olasılığı da mevcut. Yani buradan tekrardan bizler bir yukarı yönlü hareketlenme sizlerle birlikte izleyebiliriz. Asıl gümüşte benim takip ettiğim şöyle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha net bir şekilde grafik üzerinde de bunu anlayabileceğiz. Şöyle aylık grafiği açtığımız zaman bizlerin sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir grafiğimiz mevcut ve bu grafik üzerinde bakın şu %61.8 düzeltmesi önemli. Burası da 25 dolarlar seviyesinde gümüşün onsunun hareketlerinin, bakın şu 25 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça gümüşün ons tarafındaki hareketlerin bizlere olumlu olacağının sinyalini veriyor. Ve buradaki hareket gene haftalık bazda 25 dolar seviyesi üzerinde kapatmayı gümüşün onsunda başarabilirsek ilerleyen dönemler içerisinde 27 dolar 50 sent ve 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda bu hareketlerin devam etmesi beklentim dahilinde. Çünkü 25 dolar üzerinde gümüşte agresif olacaktır. Yukarıda bir engeli bulunmamaktadır. Ta ki 30 dolar seviyesine doğru biz burada gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edebiliriz. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman da 15-80 liralar civarlarında bir gümüş gram takip ediyoruz. Gümüşün gramında 16 lira, bakın 16 lira önemli bir seviye olacak. Çünkü 16 TL neden önemli olacak? Haftalık kapanış nezdinde bizler gümüş gramda 16 TL'yi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bunun
bu 16 TL'ler üzerinde kapanış yapıp yapamaması gümüş için gerçekten TL bazlı gümüş için önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde kalmayı başarabilir. Haftalık kapanışları 16 TL üzerinde yapabilir isek de arkadaşlar yeni hedef bölgemiz olarak gümüş TL'de bizler artık 17 lira 72 kuruş seviyesine doğru bu hareketlerin yükseliş hareketini devam ettireceğini burada yorumlayabiliriz. Bizler teknik analiz yöntemiyle grafikleri yorumlamaya çalıştığımız için verdiğimiz fiyat hareketleri bizler için önemli olacak. Aşağı yönlü fiyatlanmalarda en önemli destek noktası, gene en yakın destek noktası 15 lira 35 kuruş seviyesinden geçen bölge. 15-35 liraların üzerinde kaldıkça 17 lira 72 kuruş bizim için önemli. Haftalık kapanışlarda da 16 lira seviyesini gümüşte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet, altını, doları, gümüşü sizlerle birlikte yorumlamaya çalıştık. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa videomuzun başında söylediğimiz gibi kanalımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bizim için çok önemli. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.